Selam gençler, ne haber? Yeni bir anlatıyorum bölümüyle yeniden karşınızdayım. Bu seferki anlatıyorum bölümünde birçoğunuzun merak ettiği soruları cevaplayacağım. Ve hepinizin merak ettiği kim lan bu Okan? Laps diye girdi hayatımıza ama dediğinizi duyar gibiyim. Bu videoda böyle röportaj tarzında sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ve bundan sonra sorulan soruları bu videoya yönlendireceğim. Uzun bir video olabilir. O yüzden beni ilk bu video ile tanıyorsanız diğer videolarıma ve Reels'larıma bakmanızı tavsiye ederim. Benim hakkımda daha fazla şey bilmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda çok fazla goy goy, makara, hızlı anlatma tarzında bir video olmayacak. Beni merak edenler için daha detaylı kendim hakkında bilgiler verdiğim özel bir video olacak. Hoş geldiniz. Yüzlerce, binlerce soru geldi. Aynı tarzda olanları bir başlık altında toparladım. Herkesin sorduğu soruya bir cevap gelecek arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi koyun, kulaklığınızı takın. Bu videoda kim lan bu Okan? Onu anlatıyorum. Normalde lafı uzatmam biliyorsunuz ama biraz uzattım. Kusura bakmayın. Beni anlatıyoruz oğlum. Uzun sürecek tabii. En çok gelen sorulardan bir tanesi abi anlattıkların gerçek mi yoksa kolpa mı yapıyorsun? Arkadaşlar biraz moraliniz bozulacak ama anlattığım her şey gerçek. Fakat şunu itiraf etmeliyim ki Cem Yılmaz'ın şovuna da gitseniz, herhangi bir komedyenin şovuna da girseniz bizim anlattıklarımız tespitler üzerine abartmalar, azaltmalar, eklemeler ve çıkarmalarla alakalı bir şey. Bu zamana kadar benden dinlediğiniz bütün hikayeler gerçek, kolpa değil. Fakat eklemeler, çıkartmalar, abartmalar ya da eksiltmeler yaptığım doğrudur. Bu da videoları sizin keyifli bir şekilde izlemeniz için. Aslında çok farklı bir şey de anlatmıyorum. Hepimizin başına gelen olaylar. Sanırım sizlerden farklı olarak olayları daha detaylı takip ediyorum ya da dikkat ediyorum. O yüzden bizim hikayeler biraz trajikomik oluyor. Bazen tamamen olduğu gibi anlatıyorum. O yüzden anlattığım şeylerin hemen hemen hepsi gerçek ve ilerleyen zamanlarda bir gün benim hikayelerim de bitecek. Bu normal bir şey ve o zaman size artık arkadaşlar kurgu yapmaya, yazmaya başlıyorum diye zaten belirttim. Benim samimiyetime inanıyorsanız, gerçek diyorsam hikayeler gerçektir. Ve siz nasıl istiyorsanız öyle dinleyin. Kolpa olarak dinlemek size keyif veriyorsa abim kolpa yapıyor deyin. O şekilde dinleyin. Ulan adam ne anlatıyor? Gerçek mi acaba? Gerçektir diyorsanız o şekilde dinleyin. Çok fazla takılmayın. Önemli olan herkesin keyifli zaman geçirmesi. Tek dileğim bu. En çok sorulan ikinci soru zaten tahmin ettiğiniz gibi Amerika'ya nasıl gittin ve ne oldu da Amerika'ya gittin diye bir soru gelmiş. Aslında bunu daha önce de açıklamıştım ama bu videoya özel bir kere daha açıklama fırsatı elime geçtiği için yeniden açıklayayım sizler için. 2014 yılında yaklaşık bundan 10 yıl önce İstanbul'da Beşiktaş'ta bir otelde çalışırken bir yurt dışı değişim programı J1 dedikleri bir vize tipi var. Amerika'ya geliyorsunuz, bir yıl boyunca çalışıyorsunuz, ondan sonra ülkeye geri dönüyorsunuz ve 2 yıl boyunca ülkenizde kalma şartı ile bu vizeyi alabiliyorsunuz. Yani J1'ı aldın, Amerika'ya geldin, bir sene çalıştın, geri gittin, 2 yıl Türkiye'de çalıştın, ondan sonra başka bir vizeye Amerika'da başvurabiliyorsun. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'da Arkansas eyaletinin Little Rock şehrinde yaşıyorum. Neden Amerika'ya geldim? Aslında çok fazla bir nedeni yok. Daraldım. Artık çalıştığım ortamlarda özellikle İstanbul'da pozisyon anlamında bir yere gelemeyeceğimi, birinin amcası, eniştesi ya da kuzeni olmadığınız sürece, benim her zaman söylediğim gibi doğruyu savunduğunuz, yalan söylemediğiniz ve yalakalık yapmadığınız sürece istediğiniz pozisyona gelemeyeceğinizi düşündüğüm için gidiyorum ben dedim. Yani bu Amerika'da olabilirdi, Eskişehir'de olabilirdi, Konya'da olabilirdi ya da Bulgaristan'da olabilirdi. Ben sadece İstanbul'dan gitmek istedim. Önümde böyle bir fırsat vardı. Bunu değerlendirdim. O yüzden Amerika'ya geldim. Ondan sonra da geri dönmek kısmet olmadı. 10 yıldır da Amerika'da profesyonel şekilde yaşamama devam ediyorum. Yeni bir soruyla devam ediyorum. Abi sen mutfakta mı çalışıyorsun? Restoran müdürü müsün? Restorantın mı var? Otelin mi var? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aslında bunu şu anda açıklayacağım için çok mutluyum. Birçok insan benim ne yaptığımı merak ediyor. Hemen açıklayayım. Yaklaşık 20 yıldır turizm ve otelcilik sektöründe profesyonel olarak çalışıyorum. Anlattığım hikayeler farklı zaman dilimlerinden olduğu için farklı pozisyonlardan olabiliyor. Bu mesleğe 14 yaşımda başladım. Turizm otelcilik mezunu olduğum için. O günden beri de aktif olarak yapıyorum. Siz Reels'larda dinlediğiniz zaman beni bir barmen olarak da görebilirsiniz. Restoran müdürü olarak da görebilirsiniz ve garson olarak da görebilirsiniz. 20 yıllık kariyer. Her yerinde olduğumuz farklı yerlerden anlatıyorum. O yüzden bir zaman bütünlüğü yok. O hikayede ne anlatıyorsam o zaman dilimindendir büyük ihtimalle. Ama şu anda normal, çok sakin, sessiz bir fine dining restoranda 10 yıllık beraber çalıştığımız bir ekiple garsonluk yapıyorum. Bildiğin düz garson. Restoran müdürü değilim, şef değilim. Normal bir restoran 10 yıllık çalıştığımız bir ekiple kafamıza göre takılıyoruz. Misafirlerimiz var. Kendi şarap listemizi yapıyoruz. Kendi kokteyllerimizi yapıyoruz. Kafamıza göre yemek listesini ayarlıyoruz. Her akşam 40-50 kişiye böyle low key, çok böyle abartılı olmayan bir restoranda geçimimizi sağlıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. O Netflix'te izlediğiniz restoranlar, barlar gibi. Gidiyoruz, akşam işimizi yapıyoruz. Akşam 9'da da dükkanı kapatıp evlerimize geliyoruz. Normal, stressiz, sakin bir şekilde
de hayatıma garson olarak devam ediyorum arkadaşlar. Umarım bu sorularınızın cevabı olmuştur. Bu da güzel bir soru. Çünkü bir anlam kargaşası oluyor. O olmadığım gibi görünmek isteyen adamlardan biri değilim. Ve en çok korktuğum ve çekindiğim şeylerden bir tanesi olmadığım biriymiş gibi gözükmek. Demiş ki bir arkadaşımız, abi profilinde emekli yazıyor. Yaşın da genç. Niye emekli oldun? Nasıl emekli oldun diye sormuşlar. Arkadaşlar Amerika'da emekli olmak SSK'nızın günü dolunca 59 yaşına gelince emekli olmak anlamında değil. Ben emekli olmayı, yani yöneticilikten emekli olmayı kendim seçtim. Yani bundan sonra yöneticilik yapmamaya karar verdim. Tam olarak hatırlamıyorum, bundan uzun bir süre önce tam Covid zamanında yöneticilikten kendimi emekli ettim. Bu ne demek oluyor? Bundan sonra hiçbir şekilde yöneticilik yapmayacağım anlamına geliyor. Yöneticilik teklifleri geliyor mu? Tabii ki de geliyor. Her gün geliyor. Ama ben hayatımı birine, bir restoranda adamak istemediğim için, Covid'den sonra tamamen mentalitem de değiştiği için, bu yüzden emekli yiyecek içecek müdürü diye yazdım Instagram'a. O da o şekilde duruyor. Hani çok fazla para kazandım, artık işe ihtiyacım yok gibi bir şey değil. Kendi tercihim olarak stres ve çok fazla sorumluluktan dolayı kendimi emekli ettim. Bu kadar. Abi anlattığın hikayelerde isimler gerçek mi? Bazı hikayelerde isimler gerçek. Onları gerçek tutuyorum. Çünkü artık meslekte çalışmadıkları için, onları bulmanız ya da ulaşmanız mümkün olmadığı için. Otel isimlerini hiçbir zaman vermiyorum ve vermeyeceğim de. Hem bazı otellerle gizlilik anlaşması imzaladığım için, hem de onlara prim vermek istemediğim için. Çünkü otel isminin hikayeye bir katkısı yok. Benimle ilgili olan kısımları anlattığım için ve çok yakın arkadaşlarımın isimlerini vermiyorum. Çalıştığım birkaç otelle ilgili hikayeleri hiçbir zaman duyamayacaksınız. Çünkü anlatmak istemediğim için onları es geçiyorum. Genelde anlattığım hikayeler Amerika'da geçen hikayeler, Türkiye'de de geçen hikayelerim var ama çok fazla zamanlara takılmamanızı tavsiye ederim. Sadece dinleyin ve geçin arkadaşlar. Orada olmuş, burada olmuş, çok fazla tarihsel anlamda takılmamanızı tavsiye ederim. Çok uzun bir kariyer. Dinleyin, seviyorsanız like atın, sevmiyorsanız kaydırın geçin. Bu kadar. Çok fazla takılmanıza gerek yok. Kaç yıldır yurt dışındasın? Kariyerine ne zaman başladın ve nerelerde çalıştın? Onu da kısaca özetleyeyim size. Yaklaşık olarak 2004 senesinde Tekirdağ Anadolu Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi'nde hayatıma başladım. Turizm Otelcilik Lisesi okuduğunuz zaman ilk senenizde, yani okulunuzun sonlarına doğru sizi staja gönderiyorlar ve 3 yıldızlı ya da 4 yıldızlı dandik bir otelde sizi başlatıyorlar. Kariyerim Erikli Otel, Keşan Erikli Otel'de başladı. Çalıştığım en boktan işletmelerden bir tanesi. Hayatımda hiçbir şey öğrenmediğim tek işletme orasıdır. Kariyerim Erikli Otel'de başladı. Ondan sonra da farklı 5 yıldızlı otellerde, farklı ülkelerde çalışma fırsatım oldu. Onlar hakkında da kısa, isim vermeden bahsetmem gerekirse, Antalya Kemer bölgesinde 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde çalıştım. Ahmet abiyle çalıştığımız otel. Onun dışarısında İstanbul Taksim'de uşak olarak, butler olarak çalıştığım bir otel var. O da farklı bir tecrübeydi. Orada da uzun bir süre çalıştım. Ondan sonra İstanbul Beşiktaş'ta Çin menşeili, birçok hikayemin geçtiği ve birçok şey öğrendiğim bir otelde çalıştım. Çok iyi insanlarla tanışma fırsatım oldu. Ondan sonra İsveç'te bir eğitimim vardı. İsveç'te de 5 yıldızlı bir kayak otelinde bir süre çalışma fırsatım oldu. Çeşitli ülkelerde bulundum. Fransa'da bulundum. Ondan sonra Amerika'ya geldim. Yaklaşık 10 yıldır da Amerika'dayım. Burada da birkaç otel ve birkaç kumarhanede çalıştım. Çalıştığım yerlerde uzun zaman çalışmayı severim. Onun dışında genelde bu tarz bir kariyerim var. Çok fazla da onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bununla çalıştım, bunu ettim falan gibi anlatma derdim de yok zaten, bildiğiniz gibi. O yüzden bu kadarı bilmeniz bence yeterli. Ve nedense insanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi, evli misin? Yüzük var zaten, görüyorsunuz. Evet, evliyim. 9 yıldır bir evliliğim var. Eşim de böyle sosyal medyada falan çok gözükmeyi seven biri olmadığı için kendi işi gücü var. Yoğun bir hayatı var. O yüzden onu da böyle çok fazla dahil etmeyi falan sevmediğim için gözünüzün önüne sokmasam da evet, evliyim. 9 yıldır bir eşim var. Yakın arkadaşlarım, dostlarım, zaten hep beraber zaman geçirdiğimiz için evliliğim konusunda bu kadar bilmeniz yeterli. Nasıl tanıştınız, nasıl oldu falan gibi soruları da eğer bir YouTube kanalına davet edilirsem, biri tarafından sorulursa yanıtlarım. Şimdi kendi kendime eşimle nasıl tanıştım falan bu videoda anlatmak saçma olur diye, o yüzden o konuyu da es geçiyorum. Yine bizim çok meraklı takipçilerimizin sorduğu sorulardan bir tanesi. Otelin mi var? Abi benim otelim yok. Bizim otel diyorumdur. Çünkü çalıştığım otelden dolayı. Niye benim bir otelim olsun? Bir otelim olsa niye size söylemeyeyim ki? Benim bir otelimin olduğu izlenimini nasıl verdim size onu bilmiyorum. Ama arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyorum, kalbiniz kırılacak ama benim bir otelim yok. Soru gelmiş yine. Yine bu da güldüğüm sorulardan bir tanesi. Hiç Abiyer'deki fiş sesi rüyalarına girdi mi? Arkadaşlar, Abiyer böyle garsonların siparişini girdikten sonra fişin çıktığı yer. Oraya Abiyer diyoruz. Amerika'da buna Waiter Nightmare diyorlar. Yani garson kabusu.
kabussuz gecem yoktu yani. O kadar çok fazla rüya görüyordum. Gidersin mesela 20 kişilik bir masa var. Sipariş alırsın. Tam son kişiyi alacaksın. Yağmur yağar. O adisyondaki bütün sipariş gider. Bir daha gidersin alırsın. Bir daha gidersin alırsın falan. Sabaha kadar kan revan içinde o siparişi alamazsın. Garson rüyası. Evet, çok gördüm. İyi bir şeydir. Sağlıklı bir şeydir. Arada görmeniz lazım. En değerli dostlarımdan bir tanesi Miraç'tan bir soru gelmiş. Mozole Miraç demiş. Blux Designer soru işareti koymuş. Hemen size o konudan da biraz bahsetmek istiyorum. Yine dediğim gibi bu özel bir bölüm olduğu için benim hayatımda önemli olan noktalardan ve değer verdiğim insanlardan bahsettiğim bir bölüm olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Sizin eski adıyla Mozole Miraç ve şimdi yeni adıyla, hatta Instagram'da Yeşilçam videolarından tanıdığınız Miraç benim 20 yıllık dostumdur. Beni Tekirdağ'da otelcilik lisesine gittiğim zamandan beri tanır. Hatta evli olduğum eşimden bile daha uzun süredir bir dostluğumuz var. Şimdi bu adamdan bahsetmesem ona da ayıp olur, bana da ayıp olur. Dedik ya, bu benim için önemli olan insanlardan. Bizim Miraç'la yaklaşık 20 yıllık bir dostluğumuz var. Hatta size çok ilginç bir şeyden bahsedeyim. Şu anda sizin dinlediğiniz yüz milyonlarca dinlenen rapçiler bizim organize ettiğimiz konserlerde sıraya girerlerdi. Şu anda dinliyorsunuz. Çok popüler. Tabii rap'in rap olduğu zamanlardan, underground'dan falan bahsediyoruz. Şu anda gittiğiniz 2004 senesinden 10 senesine kadar konserlerin yarısından fazlasının afişini ben yapmışımdır. Mesela Babylon'da bir konsere gitmiştir. Şu an fanı olduğum bir adamın afişini ben yapmışımdır. Eskiden grafik tasarımcılık falan da yapıyordum. Harun'un bütün kapaklarını ben yaptım. O yüzden benim için çok değerli olan bir insan. Yaklaşık 20 yıldır hayatımda, neredeyse hayatımın yarısını geçirdiğim bir adamdan bahsediyoruz. Onun da iyi müzikleri var. Onun da iyi yazıları var. Onu da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ondan da bahsetmeyi istedim ki çünkü bazen benim ona yazdığım yorumlar oluyor. Onun bana yazdığı yorumlar oluyor. İnsanlar zannediyorlar ki biz yavaş yavaş popüler oluyoruz, birbirimizi takip ediyoruz falan, prim kasıyoruz gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil. Harun çok çok uzun zamandır benim hayatımda. Miraç önemli bir isim. Ondan da bahsetmek istedim. Çünkü sizin için çok alakasız gelebilir ama benim çok değer verdiğim isimlerden bir tanesi. Onu da arada dipnot olarak geçmek istedim. İlk yaptığın mesleği sormuşlar. İlk yaptığım meslek çok basit arkadaşlar. Keşan'da pazarcılık yaptım ben. Yaşı tam hatırlamıyorum. Ya 9 yaşındayım ya 10 yaşındayım. Keşan'da peynir satıyordum ben. Ezine peyniri geliyordu Çanakkale'den. Anasını ağlatıyorduk. Yavuz abiydi yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi günleri Keşan'da pazar olur. Biz de giderdik onun yanında, yumurta, zeytin, peynir. Benim bu yemeğe olan ilgim büyük ihtimalle oradan geliyor. Adamın bir peyniri vardı abi. Hayvan gibi bir ezine peyniri getirirdi. Böyle tadına bir bakardın. Ben ezine peynirinden çok iyi anlarım. Bak, 9 yaşında ezine peynirinin kralını yemiş bir adamım ben. Bana kötü ezine peynirini çakamazsın. O yüzden de büyük ihtimalle yemek memek olaylarına sardık daha 9 yaşından. Zeytin satardım, yumurta satardım. Ondan sonra muhasebecilik yaptım ben. O eskiden şey vardı mesela. Fişleri dolduruyorduk ya. O adam bendim işte. Anamız ağlıyordu onları yazarken. İşte fişleri geri dönüm var diye böyle büyük büyük zarflara yazardın hepsini. Muhasebecide çalıştım, Savaş abi'de. Savaş Pekdemir. Dünyanın en sağlam adamlarından bir tanesi. Hala da severim ama 20 senedir falan görmüşlüğüm yok. Birçok şeyi de ondan öğrendim. Abi aklım hala almıyor. Ben 11-12 yaşında falanım. Elime böyle bir çanta para verirlerdi. Beni vergi dairesine gönderirlerdi. Ben giderdim böyle milletten para toplardım. Vergi iadesi falan. Aklım hala almıyor. Ulan 11-12 yaşında çocuğuz, bana bu zamanın parasıyla 100 bin 200 bin lirayı böyle poşet çantasında gezdiriyordum pazarın ortasına. Adam bana güveniyordu demek ki. Gönderiyordu bizi tahsilat. Sağından girip solundan çıkıp o parayı alıyordum ondan. Yalanın kralını söylüyorduk o zamanlar. Bu kadar tecrübe nereden geliyor diye bir soru gelmiş. Bu sorunun cevabı çok basit. Arkadaşlar, uzun süredir, yaklaşık 20 yıldır sektörde olduğundan dolayı gözünüzü de kapatsanız, kulaklarınızı da tıkasanız, 20 yıldır bu işi yaptığınızdan dolayı belli bir birikiminiz oluyor. Belli bir çevreniz oluyor. Eğer iyi yerlerde çalışma fırsatınız olduysa, iyi insanlarla tanışma fırsatınız olduysa, affedersiniz ama geri zekalı değilseniz bu işi öğreniyorsunuz. Tecrübem buradan geldi. Ben zoru seven, araştıran ve şunu anlamıyorum mesela. Abi bize önerebileceğin bir kurs var mı? Öyle bir kurs yok abi. Gidiyorsun bir otele, hayvan gibi çalışıyorsun, gözünü açık tutuyorsun. Ahmet abiyi takip ediyorsun. Fırat abiyi takip ediyorsun. Mehmet abinin siparişi nasıl aldığını takip ediyorsun. Mesleği böyle öğreniyorsun. Şimdiki yeni jenerasyonda abi bize hiçbir şey öğretmiyorlar. Bize de kimse bir şey öğretmedi kanka. Biz de her şeyi görerek, duyarak, bizim böyle kaval kemiklerimizi vura vura öğrettiler. İyi bir şey mi? Değil. Şimdi büyük ihtimalle suç. Ama eğer bu işi yapmak istiyorsanız gözünüzü açacaksınız abi ve bu işi öğreneceksiniz. Bu kadar. Size kimse bu işi öğretemez. Benim birikimimde iyi yerlerde çalışmak, güzel kazıklar yemek, dost kazıkları yemek. Şimdi siz meraklıysanız, gözünüzde, gönlünüzde açıksa bu meslekte yürüyor gidiyorsunuz bir şekilde. Bu soruyu da cevaplayacağım kesinlikle. Çünkü bu çok ayıp bir şey. Bu çok çirkin bir soru. Aynı zamanda insanların bana ne şekilde mesajlar gönderdiğini de bilmenizi istiyorum. Abi nasıl zengin oldun? Bu servet nereden geliyor? Tipleri mi çalıyorsun? Bu ne kadar çirkin bir soru arkadaşlar. Bir insan hiç tanımadığı birine böyle patavatsız bir soruyu nasıl sorabiliyor? O adama göre iyi bir yaşam sürmeniz sadece bir şeyleri çalarak, bir şeyleri manipüle ederek yapılabilen bir şey gibi geliyor. Benim samimiyetime inandığınızı düşünüyorum. O yüzden de bunu
söylüyorum. Arkadaşlar ben zengin değilim. 20 yıldır sektörde çalışan birinin yılbaşı yapmamış, bayram tatiline gitmemiş, ailesini yıllardır görmemiş, cumartesi pazarları olmayan, akşam eve geliş saati olmayan ve 20 yıldır çalışan bir insanın hak ettiğinden fazla parayı kazanmadım. Bunun açıklaması çok kolay yani. Sadece çok çalıştım, paramı biriktirdim. Bir de şimdi adam bana geliyor mesela, izlemiş bir tane Reels'ımı 3 gün önce. Abi diyor, senin diyor servetin diyor nereden geliyor? Ne serveti oğlum? Servet mervet yok. Sen benim 20 yıldır ne çektiğimi bilmiyorsun ki. Benim nerede çalıştığımı bilmiyorsun ki. Buraya nasıl geldim, nasıl yaşadım, nelerden beslendim, hangi günler aç kaldım, hangi günler aç yattım. Senin bunun hakkında bir fikrin yok ki. Abi bu para nereden geliyor? Bu parayı nereden çaldın? Kanka, insanlar çalışarak da başarılı olarak da para kazanabiliyorlar. Sen de yapabilirsin. Sana da tavsiye ediyorum. Sana şunu da tavsiye ediyorum. Bu kadar patavatsız olmayın. Ben sizden biri olduğum için bunu da cevaplayacağım. Bunu da anlatacağım. Benim hiç kimseden sakladığım bir şey yok. Şöyle bir mantıklı olarak düşündüğünüz zaman, iyi bir eşiniz olduğu zaman, iyi bir işiniz olduğu zaman, gösteriş budalası olmadığınız ve paranızın yettiği şeyleri yaptığınız ve birikim yaptığınız sürece böyle bir hayata sahip olabilirsiniz. Şimdi ben mesela Amerika'da milyon dolar kazanıyorum diye bir video çeksem yedirir miyim? Yediririm millete. Ama ben öyle bir adam değilim ki. Benim olayım o değil zaten. Benim olayım tecrübelerimi anlatmak, goy goy yapmak, işte insanların söyleyemedikleri doğruları söylemek. Benim tek derdim bu. İyi insanlar tanımak. Bu kadar. Sen Amerikan IRS diye bir şey duydun mu? Buradaki vergi sisteminin. 50 sent bile çalamazsın. Adamın donunu alırlar altından. Allah'a hesabımı vermişim. Sen kimsin lan bana soruyorsun? Amerika'ya gelince ilk ne aldın ve ne yaptın? Arkadaşlar, herkesin Amerika'ya ilk geldiğinde yaptığı gibi şişme bir yatak aldım. Çünkü buradaki şişme yatak da biraz değişik oldu. Buradaki evleri kiraladınız. Buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi, mikrodalga gibi şeyleri veriyorlar. Onun dışında bomboş eve giriyorsun. Eşyalı bir ev yok. Var tabii ki de ama Arkansas'ta yok. Onu alana kadar da birkaç hafta yerde yatmak zorunda kaldım. Buraya doktor olarak da gelseniz, profesör olarak da gelseniz Amerika'da ilk aldığınız şey şişme yatak. Ben de onu aldım. Başarının sırrı ve biz gençlere tavsiyeler. Hemen size birkaç tavsiye vereyim arkadaşlar. Başarının sırrı kesinlikle çok çalışmak. Bulunduğunuz ortamda herkese saygılı olmak. Başarısız olmamanız imkansız. Gençlere ne tavsiyeler verirsin demişler. 34 yaşında bir yetişkin olarak size tek bir tavsiye vereceğim. Eğer bu tavsiyeye uyarsanız hayatınızda başarılı bir yerlere gelirsiniz. Pozisyon uğruna 5 kuruş fazla para kazanacağım diye çalışma arkadaşlarınızı satmayın. Sırf size bir pozisyon vaat edildi diye arkadaşlarınızı arkasından vurmayın. Bu tarz şeyler meslekte çok fazla yapılıyor. O sizi birinci kademeden ikinci kademeye getirir. Ama en üst kademeye hiçbir zaman gelemezsiniz. Çünkü siz o pozisyona birine kazık atarak geldiğiniz için sizi o pozisyona getiren adam sizinle ona kazık atacağını bildiği için sizi hiçbir zaman üçüncü basamağa taşımaz. Ne olursa olsun açlıktan kıvransanız da çalışma arkadaşlarınıza kazık atmayın. İnsanları ispiyonlamayın. Bu meslekte tek öğrendiğim şey, o attığınız kazık bir gün size girer. Türkiye'de çalıştığım zamanlarda bunu yapmadığım için, doğruyu söylediğim için, insanlara kazık atmadığım veya da kimseyi satmadığım için benim bir yönetici olmam imkansızdı. Ve ben bunu fark ettiğim için başka bir yere gitme gereği duydum ve Amerika'ya geldim. Size en büyük tavsiyem budur arkadaşlar. Şu anki ana kadar en büyük başarın nedir? Bu çok kolay bir soru benim için. Kendime koyduğum bir hedefim vardı. Amerika'nın en iyi 100 restoranından bir tanesine benim restoranımı sokmak gibi bir hedefim vardı. Bu hayalim gerçek oldu ve çalıştığım restoran Amerika'nın en iyi 100 restoranı arasına girdi. Bununla beraber bu hedefin manevi anlamda hiçbir şey ifade etmediğini anladım. Ondan sonraki senede direkt yöneticiliği bırak. O yüzden en büyük başarım benim şu anda, şu gün düşündüğüm en büyük başarım hiçbir şeyin umurumda olmaması ve hayatla ilgili hiçbir şeyi kafama takmamak. Maddi şeyler çok fazla takıldığım olaylar değil. Para geliyor, gidiyor. Çok fazla bir önemi yok benim için. Sizin için varsa siz parayı kovalayın. Kafa rahatlığı. Amerika'da yaşamak bir hayal mi? Bir hedef miydi? Yoksa hayat mı seni buraya getirdi? Bu sorunun cevabı çok basit. Hayat beni buraya getirdi. Bir gün Amerika'ya geleceğim. En büyük hayalim buydu. Arkansas'ta, Little Rock'ta yaşamak gibi bir hayalim yoktu. Abi daraldım ya. Videolarda dediğim gibi gidiyorum ben dedim. O zaman da Amerika vardı. Geldik ve buradayız. Hollanda'da olabilirdi, Van'da olabilirdi, Kars'ta olabilirdi. Ama hayat beni buraya getirdi Little Rock, Arkansas'a ve o günden beri buradayım. Eğitim videosu çekmeyi düşünüyor musun? Hayır. Çünkü eğitim videosu çeken çok büyük abilerim var, çok büyük eğitmenlerim var. Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum. Neden diye sorarsanız, çünkü ben bir eğitmen değilim. Bir sınıf içerisinde oturmaktan, bir şey dinlemekten, bir şey anlatmaktan nefret ediyorum. Biz hikayelerimizi anlatıyoruz kendi tarzımızda. Onu seviyorum, onun hastasıyım. Trakyalıyım ben. Anlatmayı seviyorum. Arkadaş muhabbet ortamında en çok da ben konuşurum. O yüzden öğretmek başka bir şey. Bazen şarap eğitimi falan vermemi istiyorlar. Denedik birkaç kere. Daralıyorum. O bilgi beni boğazımı sıkıyor. En sevmediğim konu
konulardan bir tanesi birilerine bir şey öğretmek. Ben şuyum, ben buyum, sana bunu anlatacağım falan. O tribe hiç giremiyorum. Benim Amerika'da milyon dolar nasıl kazanırsınız gibi bir videom hiçbir zaman olmayacak arkadaşlar. Benim Reels'ları izleyin, YouTube videolarımı izleyin. Anlatıyoruz işte, dinleyin ya. Eğitim videosu yok. Gidin Oğul abinin videolarını izleyin. Çok güzel anlatıyor. Birkaç tane kolpa eğitmen var. Onları izleyin. Öğrenmenin birçok yolu var. Ama benim videoları dikkatli izlerseniz eğer öğrenebileceğiniz çok fazla şeyler var. İnce ince veriyorum. Mesaj detaylarda gizli. Restoran sektöründe nasıl bir final düşünüyorsun? Kanka ben finali çok uzun zaman önce yaptım. Restoranda istediğim final bu ve şu anda yaşıyorum. İstediğim tek şey, istediğim zaman işe gitmek, en sevdiğim arkadaşlarımla beraber çalışmak, goy goy yapmak, güzel kaliteli misafirlere servis etmek, yemek konuşmak, şarap konuşmak, kokteyl konuşmak. Zaten bunu yapıyorum şu anda. Bak mesela bugün cuma akşamı, değil mi? Normalde İstanbul'da bir otelde bugün izin alman imkansız. Dedim gençler, benim dedim video kaydetmem lazım. Bugün de çalışmak istemiyorum. Mekan sizde. Onlar gidecekler, mekanda esecekler. Ben de yarın gideceğim. Onlardan birkaç kişinin doğum günü var. Mesela yarın bir arkadaşımızın kızının doğum günü var. Onun yerine ben çalışacağım. Kafamıza göre takılmak. İşte restoran finali benim için sektörel final budur. Çok sevdiğin, çok güvendiğin adamlarla çalışmak seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak. Mesela benim kafamda şöyle bir soru işareti yok. Bu akşam restoranda bir problem olacak, ben gitmeliyim. Öyle bir şey imkansız. Arkansas'ın en iyi takımıyla çalışmamız bir ve sektörel anlamda Amerika'nın en iyi takımıyla çalışmak, o çok farklı bir şey. İş kaygısının olmaması. Bu kadar. Maddi anlamda sürünüyoruz mu? Sürünüyoruz. Sorun yok. Kafam rahat. Güzel soru. Herkes gibi neden sen de Amerika'yı pazarlamıyorsun? Türkiye'de iyi yönlerini anlatarak falan. Gençler, az çok beni tanıyorsunuz. Birkaç zamandır hayatınızdayım. Ben o gösterilen çakma Amerika'nın Amerika olduğunu size satacak karakterde bir adam değilim. Çünkü Amerika o gösterdikleri Amerika değil. Amerika Arkansas. Bu işte. Bundan fazlası yok. Ne görüyorsunuz o kadar. Şimdi geliyor mesela influencerlar buraya. İşte Las Vegas çok güzel. Los Angeles yıkılıyor. İşte gerçek Amerika o değil. Benim mesela bir tane Gerçek Amerika diye bir bölümüm var. Onu mutlaka izleyin. Sarper'le çektiğim bir bölüm var. Onu mutlaka izleyin. Ben hiçbir zaman size Amerika şöyledir, Amerika Dream Country falan öyle şeyleri satacak bir adam değilim. Ara ara vloglar da çekiyorum, size gösteriyorum. Benim için Arkansas cennet. O filmlerde izlediğiniz, dizilerde izlediğiniz Amerika o Amerika bu Amerika değil. Siz şurada sürünüyorsunuz, siz Türkiye'de sürünüyorsunuz. Biz burada krallar gibi yaşıyoruz. Öyle bir şey de yok. Herkesin hayatta bir zorluğu var. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Mental anlamda olabilir, fiziksel anlamda olabilir, maddi anlamda olabilir. Sıkıntılar her yerde sıkıntı. Ben sadece size bir şeyi olmadığı gibi anlatma yönünde hiçbir zaman bir girişimim olmayacak. Onun garantisini verebiliyorum. Gastronomi hariç yaparım dediğim bir iş var mı? Yok. Çünkü gastronomi demeyelim de yiyecek içecek, garsonluk diyelim daha doğrusu. Bir hastalık arkadaşlar. Bak ben bir restoranta gidiyorum. Bakıyorum oradan ne fiş gelmiş. Oranın siparişi yanlış gitmiş. Onu takip ediyorum. Bak o tepsiyi öyle taşımış. Öyle olmaz, öyle düşer. O şampanya oradan yana akar falan. Onu takip ediyorum. Bu kanser gibi bir şey. Vücuda girdi mi çıkmıyor. O yüzden bu mesleği bırakmak, emekli olmak falan söz konusu değil. Garson olarak doğarsınız, garson olarak ölürsünüz abi. Bu kadar. Yeni başlayacaklara tavsiyeler. Yeni başlayacaklara tavsiyeler, başlamayın. Bu mesleğe başlamayın abi. Çünkü garsonluk içinizde yoksa, hizmet sektörü içinizde yoksa hiç kendinizi zorlamayın. Ne misafire eziyet edin, ne kendinize eziyet edin. Ben oturacağım 9'dan 5'e kadar bir ofiste çalışacağım, kısa yoldan parayı bulacağım diyorsanız gidin onu kovalayın. Bu iş herkese göre bir iş değil. Bu iş tam bir manyak işi. Ben de anlamıyorum niye yaptığımı ama bir şekilde yapıyorum. Bana keyif veriyor. Çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim tip problemli misafir tipi. Hastasıyım ya. Bana gelsin, bağırsın, çağırsın. En sevdiğim o. Onunla uğraşmayı çok seviyorum. Onu böyle yatıştırayım. 2 kadeh şampanya vereyim ona. Bir rahatlasın. Ondan sonra gelsin. 15 sene boyunca ona hizmet edeyim. En sevdiğim şeylerden bir tanesi o. Tavsiyeler: çok iyi araştırmanız, çok iyi insanlarla çalışmanız gerekiyor ve çalışabiliyorsanız çok fazla iyi yerlerde çalışmaya gayret edin. Size vereceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi: şu anda bir restoranda, bir otelde, bir barda, bir çay ocağında çalışıyorsanız ve mutlu değilseniz bugün son gününüz olsun. Yeni bir iş bakın. Sizi mutlu edecek bir işte çalışmaya gayret edin. Bu kağıt toplamak da olsa, bir restoranda bulaşıkçılık yapmak da olsa ya da bir yerde okey tezgahı dizmek de olsa, sizi ne mutlu ediyorsa onun peşinden koşun. Sırf 3-5 kuruş fazla para kazanacağım, beni burada kız arkadaşım daha iyi görünüyorum, daha böyle iyi bir insan gibi görünüyorum diye sırf kendinize eziyet ediyorsanız bırakın kendinize eziyeti, mutlu olduğunuz yerlerde çalışın. Size vereceğim tavsiye de bu olur. Bir anlatıyorum bölümünün sonuna daha geliyoruz. Bana gösterdiğiniz bu ilgi için size sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir sevgi var ve beni çok mutlu ediyor ve beni çok motive ediyor. Bu ilginizi göz ardı etmem neredeyse imkansız. Size layık olmak için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Ve işler böyle giderse bir sürede hayatınızda olacağım gibi gözüküyor. O yüzden bana lütfen desteğinizi esirgemeyin. İhtiyacım olacak. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz, yorum yaptığınız ve bana zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Al sana kim
Kim lan bu Okan episodu? Başka soru var mı? Yok. Her şeyi açıkladım işte.